Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Star Wars Celebration 2023 etkinliğinde açıklanan 3 yeni Star Wars filmi üzerine konuşacağım. Açıklanan detayları sizlere aktaracağım. Bir video ile karşınızdayım. Star Wars Celebration 2023 serinin sinematik geleceğinin bir parçası olarak 3 yeni filmi açıklayarak gösteriyi muazzam bir şekilde başlattı. Star Wars The Rise of Skywalker filminin 2019'da gösterime girmesinden bu yana serinin sinemadaki varlığı tam bir kargaşa içindeydi. Ancak Star Wars Celebration 2023'te Lucasfilm Showcase panelinde pek çok açıklama yapılırken Kathleen Kennedy Star Wars'un beyaz perdedeki yenilenen varlığını özetlemek için sahneye çıktı. Star Wars'un yaklaşan TV evreniyle ilgili birçok açıklamanın ardından Lucasfilm serinin tüm zaman çizelgesini kapsayacak 3 yeni Star Wars filminin vizyona gireceğini duyurdu. İşte 3 yeni Star Wars filmi ve çok uzak bir galaksinin beyaz perdedeki geleceği hakkında açıklanan detaylar ve bilmeniz gereken her şey. Star Wars'un 3 yeni filminden ilki Dawn of the Jedi ismiyle karşımıza geliyor. Başlık henüz resmi olmasa da Lucasfilm Star Wars Celebration'da sahnede tüm zaman çizgisini kapsayan ve Jedi'in şafağının eski cumhuriyetten önceki dönem olarak listelendiği bir grafik açıkladı. Bir Star Wars filminin bu dönemde Skywalker destanındaki olaylardan 25.000 yıl önce geçeceği doğrulandı. Filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi hakkında eski Cumhuriyet'ten önce Jedi düzeninin kökenlerini keşfedeceği dışında çok az şey biliniyor. Filmin yönetmenlerini Indiana Jones and the Dial of Destiny yönettikten sonra Lucasfilm ile ortaklığını sürdüren James Mangold üstlenecek. Dawn of the Jedi'nin hikayesi hakkında açıklanan tek ayrıntı, Jedi düzeninin başlangıcına ve gücü kullandığı gösterilen ilk Jedi'ye odaklanacağı. Doğal olarak bu kadar geniş ve felsefi bir hikaye pek çok geniş Star Wars unsuruyla bağlantılı olabilir. Bu unsurlardan biri Star Wars The Clone Wars'ta tanıtılan ve galaksideki tüm güç içinden aktığı bir kanal olarak gösterilen Mortis diyarı olabilir. Jedi'lar ve güç arasındaki ilk bağlantıların ana hatlarının çizildiği göz önüne alındığında bu Jedi'ların Şafağı filminde bir görünüm anlamına gelebilir. Benzer şekilde film midi-chlorians kavramını derinlemesine inceleyebilir. Midi-chlorianlar da Star Wars evrenindeki gizemli mikroorganizmalardır. Bütün canlıların hücrelerinde bulunan ve güç ile bağlantı kurmalarını sağlayan mikroskobik yaşam formlarıdır. Midi-chlorianlar ortak bilinç ile zekaya sahiptirler ve yaşayan her şeyle güç arasında bir bağlantı kurarlar. Jedi'ların gücü ilk kez deneyimlemeleri ve Jedi düzenini kurmalarıyla birlikte Star Wars prequel üçlemesinde tanıtılan gizemli midi-chlorianlar genişletilebilir. Star Wars Celebration 2023'te Mangold filmi bir İncil destanı olarak tanımladı. Bu da muhtemelen filmin Lucas'ın prequellerinde kısaca değinilen Jedi düzeninin daha dini çağrışımlarını keşfedeceği anlamına geliyor. Filme daha birkaç yıl olsa da Celebration'da açıklanan kısa ayrıntılardan sonra Dawn of the Jedi için duyulan heyecan aşikar. İkinci yeni Star Wars filmi Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian ve Ahsoka'nın yaratıcısı Dave Filoni'den gelecek. Bu filmin Filoni ve ortak yaratıcı Jon Favreau'nun 2019'dan bu yana inşa ettikleri The Mandalorian anlatısının doruk noktası olacağı açıklandı. Bu kısa öncül göz önüne alındığında filmin Pedro Pascal'ın Din Djaris'ini, Rosario Dawson'ın Ahsoka Tano'sunu ve Temuera Morrison'ın da Boba Fett'ini içermesi muhtemeldir. Çünkü bunlar zaman çizelgesindeki o noktanın 3 ana karakteridir. Bu üçlünün yanında muhtemelen Ahsoka'da görüneceği onaylanan Rebels ekibinin canlı aksiyon versiyonu yer alacak. Benzer şekilde Filoni'nin Mandalorian filminin ana düşmanının Büyük Amiral Thrawn olması da oldukça olası gözüküyor. Mandoverse'deki tüm diziler görünüşe göre bu olay örgüsüne dayanmakta. Star Wars Celebration'da Filoni'nin filminin Thrawn'u ilk kez tanıtan Star Wars Expanded Universe olaylarına dayanan destansı bir savaş olarak tanımlandığı haberde bunu destekliyor. Film Return of the Jedi ile Star Wars The Force Awakens arasında geçecek. Bu projede Filoni ve Favreau tarafından kurulan birbirine bağlı evrenin ana karakterleri Büyük Amiral Thrawn ile savaşın doruk noktasında imparatorluğun yeniden dirilişinde ve potansiyel olarak ilk düzenin yükselişinin detaylarında bir araya geliyor. Star Wars Celebration'da duyurulan 3. ve son Star Wars filmi New Jedi Order oldu. Dawn of the Jedi filmine benzer şekilde filmin adı da Lucasfilm'in vurguladığı zaman çizelgesi
dönemiyle geçici olarak ilişkilendiriliyor. Star Wars Celebration'da yayınlanan habere göre New Jedi Order Star Wars Skywalker'ın yükselişinde yaşanan olaylardan 15 yıl sonra geçecek ve Daisy Ridley'in Rey Skywalker olarak geri dönüşünü göreceğiz. Film devam üçlemesindeki olayların ardından Jedi düzenini yeniden inşa etmeye çalışan Rey'in maceralarına odaklanacak. Rey'in devam filmleri sırasında hayatta kalan birkaç Jedi'den biri olduğu göz önüne alındığında filmin Jedi ustası olarak tanımlanan Ridley'in rolü yeniden canlandırması mantıklı. Ridley'in Rey olarak dönüşü göz önüne alındığında yeni Jedi düzeninin diğer devam filmi karakterlerinin dönüşünü görebilir. Mark Hamill ve Adam Driver'ın Rey'in yolculuğuna rehberlik etmek üzere sırasıyla Luke Skywalker ve Ben Solo'nun güç hayaletleri olarak geri dönmeleri mümkün. Benzer şekilde filmde Star Wars devam üçlemesinin diğer iki ana karakteri Finn ve Poe Dameron da geri dönebilir. Skywalker'ın yükselişi Finn'in aslında güce duyarlı olduğunu ima etmişti. Bu da karakterin Rey'in Jedi tarikatının bir öğrencisi ya da ustası olarak ortaya çıkacağı anlamına gelebilir. Finn'in aktörü John Boyega'nın devam filmlerinin bir parçası olarak biraz bölücü bir deneyim yaşamasıyla karakterin geri döndüğünü ve hak ettiği hikaye arkını aldığını görmek harika olurdu. Yoda'nın belirttiği gibi buluntu çocuğun son derece uzun bir ömrü olacağı göz önüne alındığında bir başka olası dahil Grogu'dur. Grogu'nun hem bir Mandalorian hem de bir Jedi olarak eğitim almasıyla birçok kişi onun Star Wars'un geleceğinin büyük bir parçası olacağını teorize etti. The Mandalorian ve New Jedi Order filmleri arasında 30 yıldan fazla bir süre olmasıyla zaman çizelgesi de uyuşacak ve Grogu'nun The Mandalorian'daki çaresiz bebekten daha fazlası olmasına olanak tanıyacaktır. Filmin yönetmenliğini Marvel Studios'un Miss Marvel dizisinin 2 bölümün yönetmesiyle tanınan Sherman Obaid-Chinoy üstlenecek. Filmin ne zaman gösterime gireceği belli olmasa da muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde bir noktada olacaktır. Bu da Star Wars'un sinematik geleceğiyle ilgili gelecekteki kongrelerde oyuncu kadrosu ve hikaye hakkında daha fazla ayrıntı açıklanacağı anlamına geliyor. 3 filmi de kısaca bir özetlemek gerekirse ilk film olan Star Wars Dawn of the Jedi'dan başlayalım. Film Jedi'in şafağı dönemini ele alacak. Eski Cumhuriyet döneminden 25.000 yıl önce geçecek. James Mangold filmi yönetmenlik yapacak. Hikaye hakkında çok az şey biliyoruz ancak Jedi düzeninin kökenlerini ve ilk Jedi'nin hikayesini keşfedecek film. Güç ve Jedi'ların ilk bağlantısını, midichlorians kavramını, Jedi düzeninin dini yönlerini keşfedebilir. Star Wars The Mandalorian'da ise film The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian ve Ahsoka'nın yaratıcısı Dave Filoni tarafından yönetilecek. The Mandalorian dizisinin hikayesinin devamı anlatılacak. Pedro Pascal'ın Din Djarin The Mandalorian'daki rolü, Rosario Dawson'ın Ahsoka Tano ve Temuera Morrison'ın da Boba Fett karakterlerinin filmin The Mandalorian anlatısının doruk noktası olması bekleniyor. Üçüncü filmimiz New Jedi Order'da ise Rey'in geri döneceğini biliyoruz. New Jedi Order'ın Star Wars Skywalker'ın yükselişinde yaşanan olaylardan 15 yıl sonra geçeceğini biliyoruz. Ve filmin devam üçlemesindeki olayların ardından Jedi düzenini yeniden inşa etmeye çalışan Rey maceralarına odaklanacak. Bu üç film de kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Bu üç filmden gelen detayları ve bilgileri sizlere aktarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.